Ülkelerin kuruluş hikayeleri her zaman bizi şaşırtacak detaylarla saklı. Singapur da bunlardan bir tanesi. Adalardan oluşan bu ülke uzun yıllar İngiliz sömürgesi olarak varlığını sürdürdü. Yakın bir tarihte bağımsız olduktan sonra ise işler bir anda tersine döndü. Yılların sömürülmesinin intikamını sert bir şekilde alan Singapur, bugün dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi. Tabii bir ticaret merkezi haline gelirken kendi vatandaşları ne gibi kayıplar verdi, bu ayrı bir tartışma konusu. Ancak bugünün çerçevesinden baktığımız zaman Singapur kelimenin tam anlamıyla bir dev. Üstelik çok dilli ve çok kültürlü bir yapısı olmasına rağmen bunu bir avantaja çevirmeyi de biliyor. Tam bir yasaklar ülkesi olan Singapur hakkında bazılarını ilk kez duyacağınız sıra dışı bilgilere gelin yakından bakalım. İyi seyirler. Kuzeyde Malezya'nın Johor eyaleti, güneyde Endonezya'nın Riau adaları ile çevrili Singapur Cumhuriyeti, dünyada az sayıda bulunan şehir devletlerinden biridir. Küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen yükselen gökdelenleriyle dikkat çekmektedir. Aynı zamanda Aslan şehri ve Bahçe şehri olarak da kayıtlardaki yerini almıştır. Kuzey yarımküre ekvatora 135 kilometre uzaklıkta yer alan Singapur, sahip olduğu tropikal iklim sayesinde her mevsim sıcaktır. Bu da kış aylarını avantaj haline çevirir ve ülkeyi turizm açısından her daim canlı tutar. Tropikal iklim kuşağında ve ekvator bölgesine yakın olduğu için Singapur çoğunlukla muson yağmurları altındadır. Sıcaklık ve nem oranı ise her dönem yüksektir. Bu sebeple hava genellikle yorucu olmaktadır. Hava sıcaklığı yaz aylarında çok artmaktadır. Yağışlar ise genellikle Ekim ve Mayıs ayları arasında şiddetlenir. Bunun dışındaki aylarda da yağış görmek mümkündür. Bu yağışlar çoğunlukla bir anda başlayıp bir saati geçmeyecek şekilde yağar. Singapur'un tarihinden bahsedecek olursak, elbette Singapur'un oldukça eski bir tarihi var. 11. yüzyıldan 14. yüzyıla kadar önemli bir prenslikti. Ama 17. yüzyılda bu prenslik yıkıldı. 1819 yılında ise İngilizler tarafından keşfedildi ve bir sömürge bölgesi olarak burada liman kuruldu. İşte her ne olduysa bu tarihten itibaren oldu. Çünkü Singapur limanı artık Hindistan, Çin, Güney Asya ticaretinin merkezi konumuna gelmişti. Ülkeye İngilizler, Hollandalılar, Çinliler geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında kısa bir süre Japonlar işgal etse de daha sonra yeniden İngilizlerin eline geçti. Bir sürede Malezya Federasyonu'na dahil oldu. Hint Okyanusu ve Güney Çin Denizi'ne yakın konumda olması, ülkeyi dünyanın en işlek limanlarından biri haline getirmektedir. 1819 yılında Doğu Hindistan şirketinin bir kolonisi olarak kurulan Singapur, uzunca bir süre boyunca İngiliz hakimiyetinde kalmıştır. 1963 yılında Malezya ile birlikte İngiliz sömürgeliğinden çıkmıştır ve 1965 yılında bağımsız bir şehir devleti olmuştur. Topraklarının çok kısıtlı olması nedeniyle tarım arazilerinin ve doğal kaynakların eksikliği ülke için büyük problemler yaratmıştır. Bu gibi büyük engellere rağmen iş gücünün etkisi ve akıllı politikalar sayesinde kısa bir sürede gelişerek Asya kaplanları arasında sayılmış ve dünyanın en hızlı gelişen ekonomileri arasına girmiştir. Günümüzde dünyanın en önemli 3. finans ve döviz pazarı, 3. büyük petrol ticaret merkezi, 2. yoğun ticaret limanı ve en teknolojiye hazır ülkesi olarak yerini almıştır. Aynı zamanda şirketler içinde bir vergi cenneti olarak görülmektedir. Ülkede gelir eşitsizliği yüksek olsa da ortalama yaşam süresi, sağlık, eğitim, yaşam kalitesi, gelişmişlik gibi alanlarda dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır. Böylesine küçük bir ülkenin hızlı bir şekilde bu kadar gelişmesi tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. Singapur dünyanın en küçük 20. ülkesi. Ana ada 42 kilometre uzunluğunda ve 23 kilometre genişliğinde. Yani ana kara alanı yalnızca 683 kilometre kare. Ancak ilginç bir şekilde nüfusu çok yoğun. 6 milyonu aşkın bir nüfusu olan Singapur, bu özelliği nedeniyle dünyanın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi olarak kabul edilir. Ülkede bulunan insan sayısı sürekli değişiklik gösterir. Çünkü ticaret ve turizm amaçlı gelen sayısız ziyaretçi vardır. Singapur Cumhuriyeti parlamenter demokrasi sistemiyle yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı ise halk oylamasıyla seçilir ve bir bakıma başkanlık sisteminin özellikleri de görülmektedir.
Ülkenin yargı sistemi de Asya'nın en güvenilir yargı sistemlerinden birisi olarak kabul edilir. İngiliz hukuk sistemi baz alınarak ülkenin yargı sistemi oluşturulmuştur. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi konularda eleştiri alsa da Singapur'un dünyanın en az yolsuzluk yapılan ülkeleri arasında olduğu ifade edilmektedir. Singapur, diğer Asya ülkelerine nazaran okuma yazma oranı yüksek olan bir ülkedir. Nüfusun yaklaşık %95'i okur yazardır. Genç nüfusun %65'i okula devam etmektedir. Birçok sanat okulu ile teknik ve özel okul mevcuttur. Ülkede 5 tane üniversite vardır. Sosyal ve kültürel yaşam düzeyleri oldukça yüksek olan Singapur'da ortalama insan ömrü 82,5 yıldır. Singapur'da gerçekten çok ilginç yasaklar var. Bunları ilerleyen dakikalarda daha ayrıntılı anlatacağım. Singapur'un %80'i devlet kredisiyle satışı desteklenen evlerde oturuyor. Bu evlere orada Housing Development Board deniyor. Evlenmeye karar verdiğinizde eşinizin de sizin de böyle bir eviniz varsa birinden vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Karı koca birden fazla eve sahip olamıyor. Singapur çok küçük bir ülke olsa da çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Nüfusun yaklaşık %75'ini Çinliler oluşturur ve nüfusun geri kalanını da ağırlıklı olarak Hindistan, Malezya, Brunei, Japonya, Tayland gibi diğer Asya ülkelerinden gelen insanlar oluşturur. Bunun dışında Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarından gelen insanlar da Singapur'da yaşamaktadır. Ülkenin anayasasında dini özgürlük garanti altına alınmıştır. Nüfusun %33'ü kendini Budist olarak tanımlarken Hristiyanlık, İslam gibi diğer dinlere mensup birçok insanda yaşamaktadır. Farklı milletlere, dinlere ve kültürlere mensup insanlar Singapur'da uyum içinde yaşamaktadırlar. Ayrıca 6 milyon civarında olan nüfusun 1/3'ü henüz Singapur vatandaşı değildir. Singapur'da Çin asıllılar, Malaylar, Hintliler gibi pek çok farklı etnik grubun yaşadığını söylemiştim. Bu nedenle ülkede 4 tane resmi dil var. İngilizce, Çince, Malayca ve Tamilce. Fakat bunların dışında aslında bir nevi hepsinin birleşimi olan Singlish olarak adlandırılan bir dil daha var. Bu dil yerel halkın sömürgecilerle tanıştıktan sonra İngilizcenin daha bozuk bir versiyonunu konuşmalarıyla ortaya çıkmıştır. Tamamen yerel halka özeldir ve ana dili İngilizce olanlar bile pek anlamaz. Fakat ilginç bir şekilde 27 farklı Singlish kelime Oxford sözlüğüne girmeyi başarmıştır. Singapur, İngiliz Milletler Cemiyeti, Doğu Asya Zirvesi gibi kuruluş ve forumlara da üyedir. Bir şehir devleti olan Singapur'un güney tarafı daha canlıdır. Riverside koloni döneminden beri şehrin en hareketli noktalarından birisi olmuştur. Bu bölgede birçok müze, restoran, bar, gece kulübü, tiyatro salonu gibi gezilecek yerler bulunur. Orchard Road, dükkanlar ve alışveriş merkezleriyle dolup taşan bir bölgedir. Marina Bay'de son yıllarda gelişip Singapur'un en popüler noktalarından birisi olmuştur. Birbirinden şık oteller, kumarhaneler, plajlar, parklar ve eğlence yerleri ile hem yerlilerin hem de turistlerin ilgisini çeken bir bölgedir. Çin Mahallesi ve Küçük Hindistan gibi bölgelerde gezmeye değerdir. Kimileri tarafından Asya genelinin kalabalık ve ekonomik anlamda gelişmemiş tarafından farklı olduğu için Asya'nın İsviçre'si olarak görülen Singapur, alışveriş ve eğlence için gelen turistlerin akınına uğramaktadır. 24 saat açık kafeleri, kumarhaneleri, sabahın erken saatlerine kadar açık gece kulüpleri ve devasa alışveriş merkezleri Singapur'u popüler bir destinasyon yapan etkenlerdendir. Çok küçük bir ülke olduğu için Singapur, doğal zenginlikler açısından çok da iyi değildir. Yine de Bukit Timah Doğa Rezervi gibi alanlar görülebilir. Başta dediğim gibi Singapur gerçek bir yasaklar ülkesidir. Öyle ki daha uçaktayken size görevliler tarafından Singapur yasakları ve cezalarıyla ilgili bir belge dağıtıyorlar. Sakız satmak, yere atmak ve tıbbi amaç dışında sakız çiğnemek yasaktır. Bu yasağı delmenizi tavsiye etmem. Zira cezası 1000 Singapur doları. Çöp atmak dünyanın birçok yerinde yasalarla yasaklanmış durumda. Ancak Singapur'da en sert şekilde cezalandırılıyor. Böylesine rüya gibi bir şehirde yaşamanın beraberinde bu tip yasakların gelmesi çok normal. Ayrıca Singapur'da yere çöp atanlar ceza bedeli olan 1000 dolar ile bundan kurtulamıyorlar. Ekstra olarak kamu görevinde de bulunmak zorundalar.
Tuvaleti pis bırakmak ve asansöre çiş yapmak yasak. Bu yasak o kadar ciddiye alınıyor ki asansörlerde çişi algılayabilecek sistemler mevcut. Ve böyle bir şey tespit edildiğinde asansör kendini otomatik olarak kilitliyor ve bunu yapan kişinin polisler tarafından yakalanmasını sağlıyor. Tropik bir meyve olan durian ile toplu taşımaya binmek yasaklar arasında. Şehir içi otobüslerinin ve metroların hepsinin üzerinde bu meyveyle girilmeyeceğine dair uyarı yazıları görebilirsiniz. Durian'ın kokusunu aldığınız zaman böyle bir yasağın olduğuna şükrediyorsunuz. Çünkü bu meyve spor çorabından soğan kokusuna birçok kötü kokuyla tanımlanmaktadır. Bence en ağır yaptırım bu yasağı delenler için getirilebilir. Yetkililer ülkeye girerken sizi uyuşturucu testine sokabilirler. Eğer ülkeye girmeden önce seviyesi ne olursa olsun uyuşturucu kullandıysanız hapse girebilirsiniz. Ülkede uyuşturucu suçları idama kadar gidebiliyor. Singapur'da sadece sigara için ayrılmış alanlarda sigara içilebiliyor. Ülkeye birden fazla paket sigara sokmak da yasak zaten. Toplu taşımada yemek, içmek ve tükürmek yasak. Toplu taşıma araçlarına tükürmek hiçbir yerde hoş karşılanmaz. Ama bunun yasak olarak düzenlenmesi gerçekten işe yarıyor gibi. Singapur gerçekten görülebilecek en temiz ülkelerden birisi. Bu ülkenin hiçbir yerinde grafiti görmeniz mümkün değil. Çünkü yasak. Singapur'da herhangi bir mülke bunu sanat amacıyla yapıyor olsanız bile grafiti yapmak, yapıya zarar vermek anlamına geliyor. Eğer grafiti yapmaya kalkışırsanız ciddi bir ceza sizi bekliyor. Bu falaka cezası bile olabilir. Ayrıca eklemek gerekir ki Singapur adalet sisteminde sadece hakimler var ve onların kararları kesin olarak kayda geçiyor. Yani bizde olduğu gibi temyiz yolu yok. Singapur'da araba sahibi olmak başlı başına problem. Alacağınız arabanın fiyatı dışında ortalama $90.000 dosya masrafı ödüyorsunuz. Eğer kendinize ait sürekli kullanacağınız bir park yeri bildirmezseniz arabayı zaten alamıyorsunuz. Diyelim ki arabayı almayı başardınız. Bu sefer de arabayı temiz tutup tutmadığınız düzenli olarak denetleniyor. Eğer temiz değilse ya da gerekli bakımları yerine getirmiyorsanız yüklü bir ceza ödüyorsunuz. Yani araba masrafı bu ülkede bitmiyor. Yaya geçidi dışında karşıdan karşıya geçmek yasak. Taksi durdurma noktaları dışında taksiye binemiyorsunuz. Taksiciler sadece o noktalarda bekleyebiliyorlar. Eşcinsel ilişki yasak. Bu konuda suçu sabit görülenlerin indirimsiz 2 yıl hapsi yargıçlar tarafından onaylanıyor. Bu ülkede silah taşımak kesinlikle yasaktır. Singapur hükümetinin ne düşünerek koymuş diyebileceğimiz bir takım garip yasak düzenlemeleri de mevcut. Mesela evinin çevresinde çıplak yürümek bile yasak olarak düzenlenmiş. Ülkedeki belki de en ilginç yasak ise 1970'lerde uygulandı. Hükümet gençlerin hippi olmasından korktuğu için bir dönem erkeklere saç uzatmayı tamamen yasakladı. Ülkede resmi bir ceza olarak hala dayak uygulaması olduğunu da hatırlatalım. Tüm bu yasakların yanında yemek kültürü oldukça çeşitlidir. Kozmopolit bir yapıya sahip olan ülkede insanlar yemek kültürüne önem vermektedir. Bu nedenle Tay, Çin, Japon, Hint, İtalyan, Fransız mutfaklarının yemeklerini yapan her bütçeye uygun restoranlar bulunmaktadır. Son derece kaliteli restoranların yanı sıra ucuz kafeler de şehirde mevcuttur. Örneğin Hawker Center adı verilen restoranlar çok uygun fiyatlara yemekler sunmaktadır. Ve bu restoranlar devlet tarafından da denetlenmektedir. Ayrıca yemek tutkunlarına Singapur Yemek Festivali'ne katılmaları tavsiye edilmektedir. Elbette pek çok kişinin aklına Singapur denilince turizm geliyor. Çünkü cennet gibi adaları her yıl sayısız turiste ev sahipliği yapıyor. Fakat bu gelir ülke ekonomisinin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Singapur ekonomisi iki sac ayağı üzerine kurulu: ticaret ve endüstri. Vatandaşların yarısından fazlası endüstri sektöründe çalışırken %30'dan fazlası ticaret yapıyor. Ülkenin zengin bir petrol yatağına sahip olması da bu alanları güçlendiriyor. Gideyim de bir bakayım, belki iş bulurum diyorsanız hatırlatalım. Singapur dünyanın en pahalı ülkelerinden bir tanesi. Singapur'un başkenti ise yine Singapur'dur. Kendisine ait 40'a yakın adacıkla Güneydoğu Asya'daki en küçük ülke unvanına sahiptir. Singapur şehir ülkesi olduğu için kendisinden başka şehre sahip değildir. Ancak genel anlamda ülkeyi 4 bölgeye ayırmak mümkündür: Orchard Street, Little India, Sentosa Island ve Chinatown.
Ülkenin merkezi denebilecek konumda olan Orchard Street, çok sayıda alışveriş merkezinin bulunduğu bir noktadır. Malay dilinde sakinlik ve sükunet anlamına gelen Sentosa ise merkeze uzak, kendi içinde bir adacık olarak yer alıyor. Chinatown ve Little India ise Çin ve Hindistan'ın bir mahalleye taşınmış hali gibi denebilir. Ülkedeki en yüksek nokta 177 metre yüksekliğinde bulunan Timah Dağı'dır. Singapur'da sadece Singapur Nehri vardır. Onun dışında herhangi bir nehir ya da göl bulunmamaktadır. İlginç bir özellik olarak dünyanın tek gece safarisi Singapur'da gerçekleştiriliyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin, güvenlik açısından olsa gerek, safariler yani vahşi hayat gezileri gündüz vakti düzenlenir. Singapur ise dünyada bir ilki gerçekleştiriyor ve 1994 yılında açtığı Singapur Gece Safarisi adlı parkta ziyaretçilerine gece vakti safari yaptırıyor. 35 hektar ormandan oluşan parktaki rehberli turlarda 120 farklı türdeki 1000'den fazla hayvanı görmek mümkün. Tabii bu gezi biraz cesaret istiyor. Singapur geceyi gündüzden daha çok seviyor olsa gerek. Çünkü dünyanın ilk Formula 1 gece yarışı da burada yapıldı. 2008 yılından beri gerçekleştirilen Formula 1 Singapur Grand Prix yarışında yarışmacılar diğer tüm pistlerden daha fazla tam 23 virajın olduğu Marina Bay Street Circuit pistinde gece vakti hayran bırakan performanslarını sunuyorlar. Dünyanın ilk ve en yüksek insan yapımı şelalesi de Singapur'da bulunuyor. Aslında bu unvanları iki farklı şelale taşıyor. Ülkede 1971 yılında Jurong Kuş Parkı'na inşa edilen 30 metrelik şelale, dünyanın ilk insan yapımı şelalesidir. Singapur bu işi sevmiş olacak ki, bulut ormanı ve körfez bahçeleri gibi insan yapımı pek çok doğal güzellik inşa etti. Gardens by the Bay'de yer alan başka bir insan yapımı şelale ise 40 metrelik yüksekliği ile dünyanın en yüksek insan yapımı şelalesidir. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta ordusu olmayan ülke Andorra'yı anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.